Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda uzun zamandan beri Karadeniz'de kullanmış olduğum yeni bisikletim Orbea Alma M50'yi inceleyeceğiz. Karadeniz'de 5 günlük zorlu bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdim arkadaşlar. Bozuk yollar, zorlu etaplar ve uzun dağ yokuşları. Bu rotaları geçerken, yeni bisikletimi kullanırken çok mutlu oldum. Çünkü rotanın sahip olduğu yapıya göre tüm ihtiyaçlarımı karşıladı. MTB kullanırken kendimi rota konusunda özgür hissettiğimden dolayı MTB kültürünü her zaman çok sevmişimdir. Beni takip edenler bilir, ben daha önce de MTB kullanan birisiydim. Şu anda yeni bisikletimi kullanmaya başladım. Bir önceki bisikletimle yeni bisikletim arasında bazı karşılaştırmalar yaparak sizlere yeni bisikletim hakkında artılardan eksilerden bahsedeceğim. Rotalarımı genel olarak yüksek dağ geçitlerinden yaptığımdan dolayı yolların yapısı genel olarak bozuk oluyor. Durum böyle olunca da arkadaşlar bisikletinizin sahip olduğu özellikler size yardımcı oluyor. Gidonunuzun genişliği, lastik yapısı, jant ebatı, havalı süspansiyon, fren sistemi, ruble oranlarınız, ayna kol oranlarınız, bisikletinizin karbon olup olmaması, bunların hepsi size böyle yollarda yardımcı oluyor. Bisikletimin sahip olduğu gidon genişliği 740 mm ve Orbea tarafından üretilmiş. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Gidon boğazı da yine Orbea tarafından üretilmiş bir aksesuardır. Arkadaşlar bu alüminyum gidon size bozuk yollarda uzun dağ yokuşlarından aşağı inerken gidonun genişliği sayesinde yola yani bisiklete daha hakim olmanızı sağlıyor ve dolayısıyla bu sizin güvenliğinizi arttırıyor. Bu yüzden genel olarak dağ bisikletlerinde geniş gidon tercih ediliyor. Bu bisiklette de 740 mm gidon genişliği olduğundan dolayı ben bundan gayet memnunum ve uzun dağ inişlerinde bozuk yollarda yön değiştirirken hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Bisikletimin sahip olduğu diğer bir özellik sahip olduğu havalı süspansiyon. Şimdi bu bisikletle arkadaşlar siz yokuş çıkarken gidonunuzdan havalı süspansiyonunuzu kapatabiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan watt kaybını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu yokuşu çıktıktan sonra aşağı inerken eğer yol bozuksa ve tabii ki bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Gidondan havalı süspansiyonu açarak bileklerinize özellikle binen stresi ortadan kaldırıyorsunuz. Ben bu özelliği bu bisiklette çok sevdim. Çünkü genel olarak bisiklet ağır oluyor ve genel olarak ben bozuk yollara girdiğimden dolayı bu benim bileklerimin kurtarıcısı oluyor. Bu bisiklette sevdiğim diğer bir özellik arkadaşlar. Gidona entegre bir tane tuşunuz var ve bu tuş sayesinde dağlardan aşağı uzun inişler yaparken selenizi aşağıya indirebiliyorsunuz. Bu sizin ağırlık merkezinizi bisikletin arkasına atmanızı sağlıyor. Bu şekilde de daha güvenli bir iniş yapmış oluyorsunuz. Yine gidondaki tuşa basarak düz yola geldiğinizde seleniz eski yüksekliğine gelerek yine bisikletinizi sürmeye devam edebiliyorsunuz. Bu bisiklette sevdiğim diğer bir özellik bisikletin sahip olduğu jant ebatları 29 inç olarak görüyoruz arkadaşlar. Ben eski bisikletimde 27,5 kullanıyordum. Şu anda 29 kullanıyorum. İkisinin arasında bazı farklar var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Bozuk yollarda özellikle 29 inçle beraber çok daha rahat hareket ettiğimi fark ettim. 27,5 inç janta göre bozuk büyük çukurlardan ne bileyim arazide bozuk yollarda bisiklete yön verirken falan kendimi daha özgür hissettim ve kendimi daha güvende hissettim. Bu yüzden bu özelliği de sevdim diyebilirim. Bisikletin sahip olduğu ruble oranları arkadaşlar gerçekten benim çok işime yaradı. Üzerinde 50'li ruble mevcut. Uzun ve sert yokuşlar çıkmayı sevdiğimden dolayı ki genel olarak bisikletim benim ağır oluyor. Çantalar kullanıyorum. Bikepacking yapmayı çok seven birisiyim. Dolayısıyla bu yokuşlara çıkarken dizlerime binen yükü 50'li ruble sayesinde ortadan
ortadan kaldırıyorum. Şu ana kadar 50'li rubleyi ilk defa kullanıyorum ve bundan da çok memnun oldum. Bunu da söylemiş olayım. Ayna kol oranlarından bahsetmek gerekirse 32T tek yaprak ayna kol kullanılmış. Dolayısıyla şöyle bir yorum yapabilirim. Bu bisiklet arkadaşlar performans için tasarlanmış bir vites sistemine sahip değil. Bu bisikletle alıp uzun sert yokuşlara çıkacaksınız. Bu bisiklet size bunu çok iyi bir şekilde sağlıyor ve ben bu oranlardan çok memnun oldum. Eski bisikletimde 3 yaprak vardı arkadaşlar. Bu bisikletimde ise tek yaprak. Arasında şöyle bir fark hissettim. Tabii ki bu bisiklet tek yaprak olduğundan dolayı daha hafif, diğeri biraz daha ağırdı ve aynı zamanda vites değişikliklerinde araya düşme yaşıyordum ama tek yaprak olduğundan dolayı bu tamamen ortadan kalktı. Hiçbir şekilde böyle bir sorun yaşamadım. O yüzden gayet memnunum. Diğer anlatmak istediğim özellik, ki bu bence en değerli ve benim en çok hoşuma giden özellik oldu bu bisiklette. Bisikletin geometrisinin arkadaşlar çok iyi tasarlanması. Neden? Bu bisikletin üzerine ben konumlandığımda kendimi çok böyle bisikletin üzerinde merkezlenmiş ve gücümü çok iyi bir şekilde aktardığımı hissettim. Dolayısıyla buna bağlı olarak arazideki tepkiler de çok güzeldi. Yani bisiklet hantal değil kesinlikle ve benimle beraber uyum içerisinde çalışıyor diyebilirim. Kadro hakkında şunu da söylemek istiyorum. Bisikletinizin üzerindeki özellikler ne kadar iyi olursa olsun, eğer siz 2 saat sonra bisikletinizin açıları eğer iyi olmazsa size bir stres yaşatır ve bu stres sonrasında sizin işte bilekleriniz ağrır, beliniz ağrıyabilir. Bundan dolayı yapmış olduğunuz sürüşten hiçbir şekilde keyif almazsınız. O yüzden bu bisikletin geometrisini çok sevdim diyebilirim. Sizler de bisiklet kadrosu veya bisiklet yapısına dikkat ederek en iyi şekilde buna karar verebilirsiniz. Bu bisikletin üzerinde kabloların kadronun içerisinden geçtiğini görebiliyoruz. Ben daha önceki MTB'mde kabloları dışarıda kullanmıştım. Dolayısıyla üzerine kullanmış olduğum çantalarda problem yaşıyordum. Nasıl? Arka aktarıcıya giden vites teli problem yaşıyordu. Dolayısıyla bununla ilgili birkaç tane sürüşte sorun yaşadım ve bununla ilgili bazı vitesleri kullanamadım. Bu yüzden yeni bisikletimin üzerinde hiçbir kablo olmadığından dolayı bu konuyla ilgili hiçbir şekilde problem yaşamadım. Karadeniz'de yapmış olduğum sürüşlerde. O yüzden bu özelliği de belirtmiş olayım. Ayrıca estetik olarak da çok güzel duruyor. Yine kadro üzerine entegre edilmiş güzel bir parçadan bahsetmek istiyorum. Siz bozuk yollarda agresif bisiklet sürerseniz eğer arkada zincirinizin kadroya çarpmaması için bulunan bir plastik parça var arkadaşlar. Bu kadro üzerinde de bu entegre şekilde sizlere sunuluyor ve ben bu özelliği de çok sevdim diyebilirim. Bu zamana kadar bisikletle ilgili hep olumlu şeylerden bahsettim. Şimdi ise size biraz bisikletle ilgili olumsuz şeylerden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili 3 tane şey var. Bir tanesi frenler, ikincisi elcikler, üçüncüsü de jant sistemi. Öncelikle bahsetmek istediğim şey üzerinde gelen fren sistemi. MT201 Shimano giriş seviyesi bir fren sistemine sahip arkadaşlar. Bu biraz benim kullanım amacıma göre bana yetersiz kaldı. Genel olarak benim bisikletim üzerinde çantalarla dolaştığımdan dolayı daha da ağır oluyor ve yüksek eğimlere sahip dağ geçitlerinden aşağı inerken fren belirli bir zaman sonra verimini kaybediyor. Dolayısıyla daha fazla fren sıkmak zorunda kalıyorum. Zaten rotalar ve sürüşler zorlu olduğundan dolayı fren konusu da beni bu şekilde biraz yoruyor diyebilirim. Diğer bahsetmek istediğim özellik ise bisikletin üzerinde gelen Orbea tarafından üretilen elcikler arkadaşlar. Ya uzun saatler sonrasında bu elciklerle ilgili böyle biraz rahatsızlık hissettim. Yani ellerimde küçük bir uyuşma oldu. Bazı böyle elcikler var. Elinizin içerisinde dolduruyor ve aşağıya doğru böyle bir yastıklama yapıyor. Belki böyle bir elcik kullanılsaydı en azından benim için daha uygun olabilirdi. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Son olarak anlatmak istediğim şey ise arkadaşlar bu bisikletin üzerinde gelen giriş seviyesi jant sistemi. Jantların çemberleri Orbea tarafından üretilmiş olup göbekler Shimano. Bana biraz bu jantlar ağır geldi ve biraz giriş seviyesi kaldı. Ben belki bu jantları değiştirebilirim. Yani bu belki olumsuzluk olarak değil de belki kişisel bir yorum olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak bisikleti sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Biraz olumlu, biraz olumsuz şeylerden bahsederek biraz da tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Genel olarak bisikletten çok memnunum ki benim bir bisiklete önem verdiğim en değerli şey bisikletin sahip olduğu geometrisi. Çünkü uzun saatler bisiklet süren birisi olduğumdan dolayı onun bana yaşatacağı rahatlık benim için çok önemli. Geriye kalan parçalar zamanla değiştirilebilir. Bunu bu şekilde de genel olarak sizlere aktarmış olayım. Umarım sizler için bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz sizler için açıklama kısmına Orbea'nın linkini koyacağım. Aynı zamanda bisikletin liste özelliklerini de koyacağım. Eğer onları da merak ederseniz bu bilgilere de oradan ulaşabilirsiniz. Umarım dediğim gibi sizler için güzel bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Me, I got something that I need to prove. I cannot lose, nah.
Everything I do that really is news. You look confused, why? You are what you choosing to do. Me, I've been making the moves, paying my dues, getting this done with the fam. Y'all know that I am the dude. Bend that low, hit that high, got that hustle, got that drive. One more time, best alive. I want it all, everything mine.